bir dönemde Kıtmir demiş miydi? Terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz. Müslümanlıkta terör yoktur yani. Müslümanlık, her Müslüman çok ulvi bir gayeyi tahakkuk ettirme maksadına matuf, belli ölçüde planlı bir şeyler yapar. Ve bizim planlarımızda, düşüncelerimizde, stratejilerimizde yaptığımız her şeyi Allah'ın rızasını tahsile matuf yapmamız çok önemli bir yer işgal eder. Ben kendimi rızaya bağlı, kilitli bir insan olarak göstermek istemem. Olmak isterim de göstermek istemem. Çünkü o bir payedir, bir seviye meselesidir. Ama bin ruhum olsa uğurda feda olsun diyebilirim. Keşke hakikaten Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmesem. Keşke onun dışındaki her şeye kapalı kalsam. Keşke her davranışımı Allah'ın rızasını elde etmek için planlasam ve öyle yapsam. Bu aslında bir Müslümanın dünya görüşüdür yani. Allah rızası için hareket eder. Allah emrettiği için hareket eder. Allah'ın rızasını yakalamak için hareket eder. Bazılarına göre semeratı ahirette bekler. Hatta semerat Allah rızası, cemalullah deyip hareket eden insanlar için uhrevi semerat bile bahis mevzu değildir. Çünkü Cüneyt gibi zirvede bir insan ölelerine de Abdüllezzet'tir. Bunlar da lezzetin kulları. Zevki ruhaninin kulları, cennetin kulları, ırmakların kulları, hurilerin kulları. Yunus'un yaklaşımıyla cennet dedikleri şu kadar köş, şu kadar huri bana seni gerek serin. Gerçek kulluk budur. Eğer böyle kul olmayı planlıyorsak bizim, böyle yüce bir hedef, bu hedefe varırken hedefe yakın vesilelerin meşru olması ve hedefe yakın o vesilelerin bulup değerlendirilmesi lazımdır. Öyle meşru, öyle mübarek bir gaye ancak bu ölçüde meşru vesilelerle elde edilebilir. O meşru gayenin vesileleri gayrimeşru olamaz. Ve zaten bir yerde verdiği ölçüler içinde öyle o gayrimeşru vesilelerle hak bir neticeye varılamaz. Bu da bizim için çok önemli bir şeydir. Sokakta bağırıp çağırarak ben insanda Müslümanlığı duyuracağım. Yolu değil bu meselenin. Hatta değişik organizasyonlarla yani başkalarının ölçüleri içindeki organizasyonlarla ben neticeye varacağım. O neticeye varmanın yolu değildir. Netice Allah'ın rızasıysa zaten o yollarla tahsil edilemez. Ama o ulvi neticeye bağlı bir şey var yani. İnsanların binde bini hepsi Allah'a inansın. Hepsinin kalbi Allah itminana ulaşsın. Hepsi zevki ruhaniye ulaşsın. Herkes cezvi incizab içinde Allah'ın kudreti namütenayisiyle kendine çekiliyor olsun. Tasavvuftaki üslupla ifade etmeye çalıştım ben bu meseleyi. Şimdi hiçbir zaman bakın yani bir devlet kurma bir insan için gaye olamaz. Hiçbir zaman hakimiyet tesisi gaye olamaz. Bunlar Allah rızası gibi insanlara Müslümanlığı anlatma gibi ulvi gayelerin yanında çok küçük kalır. Hatta böyle bir gayeye kilitlenmiş bir insan bunu bıraksa geriye dönse birkaç merdiven aşağı inmiş sayılır. Allah der ona, ben sana yetmiyor muydum ki benden başka gayeler aradın. Ve zannediyorum bazı gayelere, küçük gayeciklere kilitlenen insanlar bu büyük gayeyi de büyük ölçüde, kendi büyüklüğü ölçüsünde takdir edemezler. Zannediyorum. Şimdi bu bizim için çok önemli bir meseledir. Allah'ın rızasını tahsil etmek için adam öldürme izah edilir şey değildir. Terör izah edilir şey değildir. Hatta gaye saymayacağımız, hiçbir zaman saymadığımız vesilelerden küçük bir vesile, yani bir devlet olursanız, Müslümanlığı çok iyi seviyede temsil ederseniz, devlet planında da başkalarına örnek olursanız, devletler muvazenesinde yerinizi alırsanız, iyi bir örnek olmanın avantajları paylaşılır gibi dolambaçlı yollardan, dolaylı yollardan bir netice bahis mevzu olsa bile burada bu meselede, işte ona da yine adam öldüre gidilemez bir yönüyle. Bu açıdan iki yanıyla, iki taraftan ifade edelim bunu. Müslümanlıkta terörizm yoktur. Müslüman terörist olamaz. Ve ters taraftan ifade edelim, terörist Müslüman değildir. Hiçbir terörist Müslüman değildir.
Müslümanlıkta adam öldürme ile Allah'a küfretmek, Allah'a inkar etmek eşdeğerde tutulmuştur. İbn Abbas ve peyrevlerine göre, bir kısım tabiinden imamlara göre insan öldüren ebediyen cehennemde kalır. Şimdi bu teröristlerin öldürdükleri insanların gayri masum oldukları iddia edilemez. Hedefine varmak için bir evi yakıyor. O evin içinde kendilerine ters hareket etmiş bir insan var ise de onun da öldürülmesi hak sayılamaz. Çoluk çocuk var, masum insanlar var. İslam'daki adalet esasına göre bir yerde 10 tane cani olsa, bir tane masum olsa, o bir tek masumdan dolayı harbin dışında 10 tane cani öldürülemez. O bir masum bulunduğundan dolayı, o bir masum ölür diye 10 tane caniye kıyılamaz. Üstadın yaklaşımı içinde diyor ki bir vapurda 9 tane cani bulunsa, bir masum bulunsa, o 9 caniyi öldüreceğiz derken o masum da ölecekse o vapura dokunulamaz diyor. İslam'ın adalet anlayışı, adaleti mahsa değil, mutlak adalet anlayışı, mücerret adalet anlayışı eğer bunu gösteriyorsa, bir yerde o masum insanları öldürmeyi Müslümanlıkla telif etmek mümkün değildir. O işin içinde mollalar da olsa, hatta şeyhler olsa, o meseleye Müslümanlık meselesi demek mümkün değildir. Kanaat-ı acizanemce bunun her yerde anlatılması lazım. Müslüman cennete girmek için bile adam öldüremez. Yani bütün engeller aşılmış, bir de adam öldürse cennete girecek. Bunun için adam öldüremez. Ne kadar adam öldüremez? Bir vapur dolusu insanın cennete girmesi için bir tek adam öldüremez. Bu meselenin Kur'an'da, sünnette, selefi salihin, safiyan içtihatları içinde yerinin gösterilmesi lazımdır. İstanbul halkının cennete girmesi için bir tek adam öldüremez. Bunlar kaderden doğrudan doğruya gelirse şerri kalil, hayrı kesir için irtikap edilir. Fakat insan iradesiyle onu irtikap edemez. Arz edebiliyor muyum? Şerri kalilin irtikap etmesi şahsa raci ise şayet bu, şahıs kendi nefsi hesabına öyle bir meseleye evet diyebilir. Ve insanın fedailik yapması, ne diyorlar şimdi? İntihar timleri. Şahsen bir insan getireceği hayır açısından orada da elverir ki kendi bu işe razı olsun tabiriyle o istisnayı koyuyor. İnsan kendisi milleti adına, ülkesi adına çok defa savaşırken öyle olur. Öyle bir şeye rıza göstermesinin dışında, rızası alınmadan bir tek insan bile feda edilemez. Öyleyse terörizmi İslamiyetle telif etmek mümkün değildir. Teröristin Müslüman olmasını düşünmek mümkün değildir. Müslümanlıkta terörizmin bulunmasına ihtimal vermek mümkün değildir. Bu iki şeyi birbirinden kat'i hatlarla ayırma mecburiyetindeyiz. Ayrı olduklarını gösterme, anlatma mecburiyetindeyiz. Çok anlatılması gerekli olan şeylerden bir tanesi de budur. Ha ben Müslümanların içinden terörist çıkmaz mı? Çıkar ama Müslümanlığa ait evsafını kaybetmiş olur. Ona sağlam Müslüman denemez. Nasıl sağlam Müslüman derseniz, savaşın bile bir kuralı vardır, kanunu vardır. Savaşın kuralı, kanunu vardır. Savaşıyorlarsa savaşırsınız. Savaşmayan insanlarla savaşılmaz. Bu açıdan da bunlara Müslüman demek, bu işi Müslümanlık adına bile yapsalar, döverek, vurarak, öldürerek bütün aleme ne diyeceğiz? Amine dedirteceğiz, Fatıma dedirteceğiz, Hatice dedirteceğiz. Hakkınız yok buna. Dinin tarifi şudur: vad'un ilahiyyun sâikun lizevil ukûli bi ihtiyârimul mahmûdeti ilel hayri bizzat. Allah tarafından vaz edilmiş öyle bir sistemler mecmuasıdır ki insanlar hür iradeleriyle onu seçerler. Temsil güzelse, insanlar için bir şey ifade ediyorsa, bir şey vaat ediyorsa, gelecek adına bir şey vaat ediyorsa, insan kadirşinastır. O mevzuda farklı bir seçimde bulunabilir. O insanı kendi hür iradesiyle baş başa bırak. Dinin tarifi bu. Bir Müslüman dinin tarifine uyma mecburiyetindedir yani.
Her şeyin bir tarifi vardır. Bu budur. Dinin tarifi de budur. İnsanlar siz iyi gösterirseniz, sevdirirseniz, ona karşı işlerde inşirah hasıl ederseniz, hür iradeleriyle seçerler onu. Ona da kimse bir şey diyemez. İsteyen öyle olur, isteyen böyle olur. İsteyen A olur, isteyen C olur, isteyen B olur. Önemli olan temsilin güzelliğidir. İnsanlığın iftihar tablosunun o müthiş tebliğ enginliğinin yanında onun kadar ondan geri olmayan, belki onunla at başı bir diğer yanı var ki o da temsilidir. Eğer onun o mübarek temsiliyle tebliği taşlandırılmasaydı insanlar kabul etmezlerdi. Ne dediyse yaşadı onu. O dediği her şey milimi milimine yaşamış ve esas yaşayışıyla gönüllere taht kurmuş. Cenab-ı Hak yeniden onun gönüllerimize taht kurmasını bu millete lütfeylesin. Millet-i İslamiye lütfeylesin. Herkese saygılı olmalı. Her anlayışı saygıyla karşılama. Vahşice, canavarca, topla, tüfekle, öldüren silahlarla insanlar üzerine gitme, Müslümanlıkla telif edilir yanı yoktur bu meselelerin.